Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ecem'le Direksiyon TV'desiniz. Ben Ecem. Böyle dar yerlerde nasıl park ederiz? Geri geri paralel park nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Sola parkı göstereceğim. Dar bir sokaktayız değil mi? İşte böyle sağlı sollu arabalar park edildiğinde sola park ve sağ parkı anlatmam lazım size. Şimdi sola parkı bugün göstereceğim. Sonrasında da sağ park videosu gelecek. Ama önceliğimiz sol park. Sağ alışkanlığınız daha iyi. Ama sola park etme konusunda biraz sorun yaşıyorsunuz. Dar sokaklar kabusunuz. Çok iyi anlıyorum. Ama zamanla onlar rahat edeceğiniz sokaklara, mahallelere dönüşecek. Şimdilik bu böyle. Daha ayarlamaları yapamıyorsunuz. Bunu da nasıl izledikçe, videoları bolca izledikçe oturacak beyninizde o bilgiler. Hiç korkmayın. Yanınızdayım. Ben buradayım. Yardıma hazırım. Biz hepimiz ekip olarak sizin bu işi öğrenmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ve şu trafiğe bir damla olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sokağa girdiğimiz zaman ilk önce hemen gözlerimiz uygun bir yer var mı yok mu diye tarar. Evet, ben şurada uygun bir yer buldum kendime ve ne yapıyorum? Hemen oraya doğru bakın yakınlaşıyorum. Yakınlaştım ve düzelttim. Arkasına geleceğim arabanın yanına gelene kadar bu yakınlaşmayı yapmalıyım. Yakınlaştım. Bakın aramda nasıl bir mesafe var? Yarım kol boyu deriz, 40 santim deriz. Arabamın, aynamın ucuyla diğer arabanın kirişi arasında. Bu şekilde dümdüz yanaştım. Şimdi buraya paralel durmak çok önemli. Buradaki duruşumuz birazdan oraya gireceğimiz yere çıkacak. Fotokopimiz çıkacak. Burada yamuk yumuk durursak oraya da yamuk yumuk şeklimiz çıkacak. O yüzden paralel ve yakın olmak çok kıymetli, çok önemli. Birinci kural bu. Şimdi kirişi ayarlıyorum. Aynamın ucunu tam arabanın kapanma yerine getirip durdum. Tam kapanma yerine getirip durdum ve direksiyonumu tam sol çeviriyorum ve geliyorum. Tam sol geliyorum. Gözüm sol aynamda. Birinci tutma yerini geçtim. İkinci tutma yerine geldim. Ön tutma yerine, yani şurayı gördüm şu anda. Tutma yeri geçti. Arka tutma yeri, ön tutma yeri geldi ve durdum. Durduğum yerde tam sağa çevirdim direksiyonumu ve giriyorum içeri. Park bitti. 1'se 2'de topladım. Şöyle bir ortaladım. El frenimi çektim ve arabamı kapattım. Şimdi arkadaşlar, bir sokağa geldiğiniz zaman gözleriniz hemen park yeri arar. Ne yaparsınız? En uygun yeri park etmek istersiniz çünkü. Bakın ben şurada bir park yeri buldum. Demin dışarıdan da içeriden de göstermek için geliyorum şimdi. Bakın yaklaşıyorum. Sanki şu iki arabanın arasına kafayla girecekmiş gibi yaklaşıyorum. Ama girmiyorum ve açıyorum bakın direksiyonumu ve düzeltip devam ediyorum. Amacım, tek maksadım burada paralel olmak. Paralel olunca duracağım. Paralel ve yakın olmalıyım. Çok önemli paralel olmak. Paralelim, yakınım, durdum. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ne yapacağım? Aynamın ucunu getireceğim böyle. Bunu böyle gelecek. Şu kiriş var ya. Kirişin orada duracağım. Aynamın ucu. Şurası tam ucu. İçi değil. Ucu. Gelecek böyle. Kirişte duracağım. Şimdi vitesimi geri aldım. Geliyorum. Aynamın ucu buluyorum. Aynamın ucu geliyor. Evet, şu anda tam ucundayım. Ucuca. Ve tam bu noktada durdum. Geri vitesteyim zaten. Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Tam sol. Durduğum yerde tam sol yaptım direksiyonumu. Burada bakmam gereken yer, şu birinci tutma yerini geçeceğim. İkinci tutma yerini geldiği anda kaldırıp duracağım. Geliyorum. Birinci tutma yerini geçiyorum. Geliyorum yani yaklaşıyorum. Bak kaldırımla eşleşti birinci tutma yeri. İkinci tutma yeri de gelince
Durdum. İkinci tutma yerini de geçtim. Tam köşede bak. Tam. Kaldırımla eşleşti. Durdum. Ve direksiyonunu tam sağ yaptım. Şimdi giriyorum. Dönüyor. Bakın tam sıfır park. Paralel oldu. Tam karşıyı görüyorum. Vitesimi boşa aldım. Şimdi lastiklerimi düz konuma getirmem lazım. 1T, 2T. Değil mi? 1T, 2T yaptım. Ve şöyle bir ortalayacağım burayı. Vitesim 1'de ya da D'de fark etmez. Şöyle bir tamponu kapatmadan, tamponu tam olarak örtmeden, bakın şu tampon çizgisi kaputumla eşleşsin. Şöyle bir ortaladım. Durdum. Çünkü neden böyle yaptım? Arkadaki sürücü de rahat etsin, rahat çıksın diye. Ben şimdi buradan bir kere de çıkacağım bakın. Onun için buraya kadar getiriyorum. Bir daha geri ileri almayayım diye. Hani öndeki araba tabii ki değişirse o başka mesele. Bu araba kaldığı sürece ben bunu çok rahat çıkarım şimdi. Tam sağ yaptım. Sinyalimi açtım. Bir kere de çıkıyorum. Durduğunuz yer orası olursa bir kere de çıkarsınız. Farfara geldim. Toplaya toplaya gidiyorum. Farfara gelmek çok önemli ve böyle işte. O yüzden ortalıyoruz şöyle bir yolu. Yani park yerine öyle tampon tampona cayır cayır ötüyordu biliyorsunuz. Gelme artık buraya diyordu. Gelme dediği yerde de yine 30 santim bir mesafe oluyor. Bakın ne kadar dar bir yol. Bakın tek araba geçebiliyor. Görüyorsunuz. Tek araba geçebiliyor. İşte bu yollarda yan yana geçerken kimin öncelik hakkı var? Kim kime ne öncelik vermeli? Hangi araç daha öncelikli? Hangi araç çekilmeli? Hangi araç diğerine yol vermeli? Bunları da çekeceğiz. Bunlar da videolarımızın içinde yer alması gereken konular. Çünkü bunları da istiyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün ne yaptık? İşte böyle dar sokaklarda, bu şekilde dar sokaklarda sağlı ve sollu park etmiş mahallelerde diyebiliriz. Nasıl sola park edilir? Bunu göstermeye, bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Umarım videolarım sizin işinize yarıyordur. Çünkü bunlar sizinle buluştuğu zaman mana kazanıyor. Bunu çekene kadar bu videolar bana ait, evet. Ama videoyu yüklediğim zaman YouTube'a artık size ait oluyor. Siz sahipleneceksiniz. Benden çıkıyor, bu eser size ait olmuş oluyor. O yüzden şunu çok istiyorum. Bütün videolarım sizin hayatınızın içinde çok işe yarasın. Yani sürüşünüzü geliştirsin, size bir katkı sağlasın, bir fayda sağlasın. Çünkü bu kanalın kurulma sebebi bu. Yani bunu ben söylerken kendime de tekrar etmiş oluyorum aslında. Neden biliyor musunuz? Bu çok kıymetli bir şey. İnsan şeyi unutmamalı, geldiği noktayı unutmamalı. Çünkü bir avuç kişi için, bir avuç öğrencim için bu kanalı kurdum ben. Ben bunu unutmak istemiyorum. Siz de bunu hatırlayın istiyorum. Yani şimdi gerçekten çok büyük bir emek var. Hani her YouTuber'ın çok ciddi emekleri var bir videoyu çekerken. Hele biz böyle açık alan, dış mekanlarda çekim yapıyoruz ya. Kar, kış, kıyamet, sıcak. Şimdi mesela o kadar sıcak ki burası. Anlatamam size. Ama ne yapalım? Bir YouTuber olmanın meşakkati de bu. Bunlara göğüs gereceğiz. Bunlar bu işin bir parçası diyeceğiz. Bunlara alışacağız ve devam edeceğiz bu şekilde. Ama meselemiz şu, bu kanalın nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ben unutmamalı. Çünkü 40.000 abonelere geldik. Hani her büyümede, her ilerlemede çıkış noktası unutulmamalı taraftarıyımdır ben. Hani ahde vefa, beni bırakmıyorsunuz ve benimle birlikte yol alıyorsunuz. Bu yollarda hep beraberiz. Birlikte direksiyon sallıyoruz. Bir gün inşallah sadece YouTube işi yaparız. Sadece bunu yaparız. Hani bir sürü video çekeriz. Sizin istediğiniz videoları hiç geciktirmeyiz. Bunu çok istiyorum bakın. Hani bazen 2 sene geçmiş aradan o videoyu ben daha yeni çekiyorum. Bu olmaz. Değiştirmek lazım. Hani hizmetse bu kanalın amacı daha farklı bir
kafayla hareket etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki hepimiz başka işler yaptığımız için, hayatta da kalmamız için hani YouTube şimdi YouTube'da bana en sonunda şey yapacak. Kapat çekme, seni çıkartıyoruz falan. YouTube gelirleriyle hayatta kalmamız imkansız olduğu için doğal olarak başka işlerde tabii ki yapıyorum. Ama gönlüm şunu istiyor. Siz bir soru sorduğunuzda videoyu çek lütfen hocam dediğinizde o videoyu hemen size tak diye çekip videoyu kanala koymak istiyorum. Çok istiyorum bunu. Yani kalbimden geçen bu. Çünkü o kadar hızlı gelişen bir şey ki araba kullanmak. O kadar hızlı profesyonel oluyorsunuz ki. Şimdi o videoyu başka arkadaşlar faydalanıyor. Tamam, o da çok güzel. Tabii ki herkesin zaten hep aynı şeyleri yapıyoruz. Trafikte yetişmekte olan arkadaşların çok işine yarıyor. O acemilerin işine yarıyor ya da geliştirmek isteyenlerin işine yarıyor. Ama sizin de işinize yarasın değil mi o anda? Hani siz böyle bir mağduriyet yaşıyorsunuz. Benim ağzımdan dinlemek istiyorsunuz. Benim formüllerimle izlemek istiyorsunuz. Bir şarkıyı herkes söylüyor değil mi? Bir şarkıyı herkes söylüyor. Ama sanatçıdan sanatçıya yoruma göre değişiyor. Şimdi siz benden bunu talep etmişsiniz. Ben bunu yetiştirememişim, çekememişim. Aradan çok aylar, yıllar geçmiş. O yüzden de bunun rahatsızlığını yaşıyorum. Umarım daha eş zamanlı size bu videoları, bu içerikleri ulaştırırız. Ben de o zaman daha mutlu olurum. Şunları hatırlatmam gerekiyor size. Kanalıma abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz. Sorularınız varsa lütfen yazın. Çünkü öyle bir havuzumuz var. Video çekme havuzumuz resmen. Onun içinden en gerçekten zorlandığınız konulara öncelik veriyoruz. Bilmiyorum, bazı konuları atlıyor da olabiliriz. Siz o yüzden tekrar hatırlatın bize. Hani şunu da çekin, bunu da çekin diye hatırlatın. Çünkü biz unutabiliyoruz. Çünkü o havuzun içinde birçok konu var. Onun için öne çıkma kısmı önemli ya hayatta. Siz de videonuzun öne çıkmasını istiyorsanız, video konunuzun öne çıkmasını istiyorsanız lütfen onu bize hatırlatın. Yani bunu çekecektiniz, ben bir hatırlatma yapıyorum ya da lütfen şunu çeker misiniz oradan, ben buradayım deyin bize. Ki biz de ne kadar acil ve ne kadar öncelikli olduğunu sizin için, ne kadar elzem olduğunu anlayalım ve o videoya yönelelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Orada bir zil var. Zile basıp kaçın. Çünkü benden bildirim almanın tek yolu bu. Yani bildirimler başka türlü gelmiyor. Girmeniz lazım. Hani Ecem Hoca ne atmış? Ecem ne atmış bugün Direksiyon TV? Niye uğraşacaksınız? Kendiniz bu işle hiç vakit kaybetmeyin. Bırakın bunu YouTube yapsın. YouTube size hatırlatsın. Zile bastığınız zaman, zili açtığınız zaman, aktive ettiğiniz zaman o zili, YouTube size ben ne video atarsam atayım tak diye gönderiyor. Tamam. Yani orada uğraşmayın. İşte bazılarınız diyorlar ki şu videoyu çekin ama o videoyu çektik. Sadece bildirim gelmemiş. Abone ol butonunun hemen yanında zil var. O zile basıp kaçın. Bir de katıl butonumuz var biliyorsunuz. Oradan da bizi destekleyin. Katıl butonuna bastığınız zaman işte ayrıcalıklarınız oluyor. Oradan bakabilirsiniz ne gibi ayrıcalıklarınız olduğuna. Üyelere özel bir takım ayrıcalıklar yaşamanız gerekiyor elbette ki. Onu da sizinle orada paylaşmış oluyorum zaten. İşte abone olmak ayrı, katıl ayrı bakın. Hani katıldım, abone olmadım değil. Ayrı şeyler bunlar. Önce abone olun, bir bakın. Beğenirseniz, katılmak isterseniz, bizi desteklemek isterseniz katıl tuşuyla. Orada zaten rakamlar çok makul ve mantıklı. Aylık bir ödeme yapılıyor oraya zaten. Hani bizim de videolara devam etmemiz açısından bize de böyle bir şevk olur. Üyelere özel daha böyle güzel şeyler hazırlarız. Aboneler bütün ücretsiz eğitim videolarımızdan faydalanıyor. O bir cepte. Bir de katılanlar var. Katıl butonuna basıp üye olanlar. Ayrı, abonelikten ayrı bir şey o. Katıla basanlar bir ayrıcalık alıyor burada. O ayrıcalıkları aramızda da konuşuruz. Sosyal medyadan destek veriyorum o kişilere. Ama bunu geliştirebiliriz birlikte. Biraz sizinle işbirliği yapmak istiyorum bu konuda. Tamam mı? Hani katıl butonuna bastık biz, katıldık. Ama bizim ayrıcalığımız daha bu olmalı gibilerinden. Hani orada bir işbirliği yapalım. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi açığız. Onları mutlaka değerlendireceğiz. Hep beraber büyüyoruz burada. Şu trafiğe bir damla olmaya çalışıyoruz. Her gün biraz daha güzelleşsin istiyoruz trafiğimiz. Trafik çünkü birbirimize yardım ettiğimiz bir yer aynı zamanda. Biz Türk'üz, ne güzel. Yardım etmeye bayılırız, yardım severiz. Tarih kitapları bile bizden böyle bahseder. Burada da o yönümüzü ortaya çıkaracağız. Sakin olacağız. Hata yapıyor karşı taraf.
olabilir, sükunetli olacağız. Hayat böyle değil mi zaten? Karşı taraf bir hata yapar, onu kompanse ederiz. Ya da işte biz bir hata yaparız, karşı taraf bunu kompanse eder. Bu böyle giden bir şey. Yani trafik de böyle. İşte onun için defansif sürüşteyiz her daim. Karşılıklı bir anlayış ve saygıya dayalı bir yer burası. O yüzden trafik çok güzel bir yer. Trafikte sakinseniz hayatınızın her yerinde sakinsinizdir zaten. Ben öyle düşünüyorum. Hani bazen derler ya, çıldırmamak elde değil. Çıldırmamak elde değil anlar yaşamayacak mısınız? Yaşayacaksınız. Ama sakin olacaksınız. Çok acemi sürücü var. Onlar da yetişecek. Onlar da profesyonelleşecek. Biraz izin verin. Şimdi biz sen dur, sen evden çıkma, yeni aldın ehliyetinde be hakkımız var mı? Yok. Hepimiz eşitiz. Eşit şartlardayız. Hayatın eşit olduğu tek yer belki de trafik. Ben öyle düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Böyle geldik lütfen. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki benimlesiniz. Kanalıma abone olmayı... Abone olun abla. Teşekkür ederim. Ablaya abone olun. Çok güzel, çok tatlı. Bak böyle şeyler yaşıyoruz. Siz de bunu kesmeyeceğim. Bunu koyacağım videoma, öyle düşünüyorum şu anda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güzel ve güvenli sürüşler diliyorum.